Stres, zihni ve bedeni yavaş yavaş tüketen bir durum. Ancak modern yaşamın temposu, sinir sistemini sürekli tetikte tutan bir döngü yaratıyor. Ve biz de bu durumu normalleştirmeye başlıyoruz. Bu nedenle bu videoda stresin zihinsel ve biyolojik temellerini psikolojik bakış açısıyla ele alacağım. Videonun sonunda psikoloji alanında etkili olduğu gösterilmiş bilişsel bir tekniği adım adım birlikte uygulayacağız. Bu videoyu bitirdiğinizde hem stresin nasıl çalıştığını hem de bu sistemi nasıl yönetebileceğinizi öğreneceksiniz. Bu sayede stresle baş etmeye yönelik elinizde somut bir araç olacak. Öncelikle stresin kaynağını ele alalım. Stres, sinir sistemimizin savaş kaç tepkisinin devreye girdiği zaman ortaya çıkan bir durum aslında. Yani aslında gerçek tehlikeler sonucunda bu sistem aktifleşiyor. Ancak insan beyni sadece düşüncelerle gerçek bir tehlike varmış gibi sinir sisteminin bu savaş kaç tepkisini devreye sokabiliyor. Böyle bir durumda kaslarınız geriliyor, huzursuzluğunuz artıyor, kalp atışlarınız hızlanıyor olabilir. Eğer bu stres hali çok uzun sürerse uykunuz bozulur, bağışıklık sisteminiz zayıflar ve hatta kronik hastalık riski dahi artar. Kısacası stresi başlatan şey çoğunlukla bizim kendimize ait düşüncelerimizdir. Özellikle geleceğe dair olumsuz düşünceler, felaketleştirmek veya geçmişe takılı kalmak sinir sistemini sürekli bir alarm durumunda tutar. Çünkü beynimiz düşündüğümüz şeyleri gerçek olarak algılıyor ve gerçeklikle hayal arasındaki farkı ayırt edemiyor. Bunu bir önceki videoda da daha detaylı bir şekilde anlatmıştım. Dilerseniz daha sonrasında o videoyu da izleyebilirsiniz. Kısaca beynimiz ortada gerçek bir tehlike olmamasına rağmen sadece düşüncelerle gerçek bir tehlike varmış gibi sinir sistemini devreye sokabiliyor ve stres hormonu dediğimiz kortizol salgılanmaya başlıyor. Uzun vadede bu kortizolün salgılanması birçok hastalık riskini de ortaya çıkarıyor. Hem zihinsel hem de fiziksel hastalıklara zemin hazırlıyor aslında. Stresin mekanizmasını anlamak için beynimizdeki sistemi de kısaca anlamamız gerekiyor. Daha doğrusu sadece bu sistemin nasıl çalıştığını değil, bunu yönetebilmek için de beynimizdeki bu sistemi tanımamız gerekiyor. İnsan beyni özellikle neokorteks dediğimiz bölgesi sayesinde diğer canlılardan ayrılıyor ve bu bölge bizim düşünce, karar verme, problem çözme gibi üst düzey bilişsel işlevlerden sorumlu olan bir bölge. Bizi şu an bu videoda ilgilendirense bu neokorteksin de içerisinde yer alan prefrontal korteks. Prefrontal korteks duyguları ve düşünceleri dengede tutan ve stres gibi otomatik tepkileri düzenleyen bir merkez. Ama eğer ki sizi strese iten düşüncelerinizin farkında olmazsanız limbik sistem kaynaklı korku ve tehdit algısı sinir sisteminin kontrolünü ele alarak stres tepkisini sürdürür. Tabii bunun esas anlamı da şu: düşüncelerimizin bizi hasta etmesi mümkün olduğu kadar tam tersi bir şekilde düşüncelerimizin bizi iyileştirmesi de mümkün demek bu. Bu nedenle benim bu videoda paylaşmak istediğim teknik aslında bilişsel bir yöntem olacak. Evet, sinir sistemini hızlı bir şekilde yatıştırmanın farklı yöntemleri de var. Örneğin başka videolarda izlediyseniz soğuk duş almak olabilir, nefes egzersizleri olabilir. Bunlar kısa vadede yine strese iyi gelecek yöntemler olabilir. Ama benim bu videoda paylaşmak istediğim yöntem hem kısa vadede etkilerini yavaş yavaş gösterecek ama uzun vadede etkisini daha çok gösterecek bir yöntem. Ve bu sayede stresin aslında sadece yatışması değil, yönetilmesi ve önlenmesi konusunda da rol oynayan bir teknikten bahsedeceğim. Şimdi bizim bilinçli ve kontrollü düşüncenin merkezi olan prefrontal korteksi devreye sokarak kontrolü ele almamızı sağlayacak yöntemlerden bir tanesi algı ve perspektif arasındaki farkı anlamamızdan geçiyor. Yani perspektif dediğimiz şey bakış açısını değiştirmek. Hepimiz dünyaya kendi algılarımızdan bakıyoruz. Yani kendi düşünce ve inançlarımız üzerinden. Ama gün içinde insan zihnine gelen düşüncelerin neredeyse %90'ı kuru birer gürültüden ibaret oluyor. Temel olarak bu zihnimizde beliren düşünceler ve inançlar bizim algılarımızın bir sonucu. Algılarımız ise dış dünyanın bir yansıması. Ancak dikkat etmeniz gereken nokta burada yansıması kelimesini kullanmam. Yani aslında bizim algılarımız dış dünyanın, yani gerçekliğin kendisi değil. Özetle algı bizim dış dünyayı yorumlama biçimimiz. Daha doğrusu beynimizin dış dünyayı yorumlama biçimi. Ama bu sadece bize özgü düşüncelerden ibaret oluyor. Dolayısıyla algı dediğimiz şey sadece bizim kendimize ait bir yorum. Ve çoğu zaman bu yorumla gerçeklik aynı şeyler değildir. Yaşadığımız durumları algı gözlüğünü takarak yorumladığımızda aslında gerçeklikten kopuk bir şekilde zihnimizin ürettiği bu hatalı düşüncelerin esiri olabiliyoruz ve bu da bizde stres tepkisini ortaya çıkartıyor. Çünkü gün içinde dikkatinizi
zihninizin neredeyse tümünü bu hatalı düşüncelere vererek aslında hiç var olmayan veya olmayacak bir durumu kendi gerçekliğiniz gibi algılamaya başlıyorsunuz. Şimdi algıyı buraya kadar kısaca özetledik. Diğer yandan perspektif yani bakış açısı dediğimiz şey dış dünyayı kendimizin dışında bir yerden gözlemleyebilmektir. Evet, bu yapması kolay bir şey değil. Çünkü biz normalde dış dünyayı zaten algı penceresiyle yorumluyoruz. Ancak belirli pratiklerle biz bu perspektif becerisini kazanabiliriz. Şimdi perspektifinizi güçlendirecek bir teknik vermek istiyorum. Bu da karşınızdaki kişinin yerine kendinizi koyabilmektir. Kendinizi diğerinin yerine koyduğunuzda kendi algınızdan dışarı çıkıp dışsal bir bakış açısı kazanabilirsiniz. Ancak benim burada bahsettiğim durumu empatiyle karıştırmayın. Çünkü empati karşıdaki kişinin durumunu anlamaya çalışmak için kullandığınız bir yöntem. Burada anlattığım perspektif tekniği ise kendi durumunuzu dışarıdan bir gözle anlamak için algıyı arka plana attığınız bir süreç. İsterseniz videoyu bitirdikten sonra isterseniz de videoyu durdurarak şimdi anlatacağım tekniği birlikte uygulayabiliriz. Öncelikle size sıkıntıya sokan, o huzursuz hissettiren sorunlarınızı hayal edin ve bunları somutlaştırma adına bir kenara not edebilirsiniz. Şimdi notları bir kenarda tutun. Ardından sevdiğiniz bir kişiyi hayal edin. Şimdi bu not ettiğiniz ve kendinize ait olan bu sorunlara sevdiğiniz o kişinin de sahip olduğunu düşünün. Şimdi bu kişi sizi sürekli tetikte tutan, sizi sürekli kronik stres halinde tutan bu sorunlara sahip. Onun hakkında ne düşünüyorsunuz? O kişiye verebileceğiniz tavsiyeler, çözümler, o kişiye söylemek istediğiniz şeyler neler? Bunları da bir kenara not edin ve dıştan bir gözle bunları okuyun. Bu aslında çok kısa, basit bir yöntem olarak görülse de yapması başlarda zor olabilir. Ama eğer bunu uyguladıysanız muhtemelen şunu fark edeceksiniz. Dışarıdan bir gözle kendi sorunlarınıza baktığınızda muhtemelen kendinize acımasız bir şekilde yaklaşmayı bıraktınız. Hatta daha yumuşak, daha anlayışlı ve daha çözüm odaklı bir şekilde kendi sorunlarınıza aslında yaklaşabildiğinizi fark edeceksiniz. Bu algı ve perspektif ayrımının pratiğini devamlı olarak yapmak sizin stres tepkinizi oluşturan düşüncelerle baş etmenize yardımcı olabilir. Çünkü zihninizin bu basit oyununu fark ettiğinizde bile stresin sizin üzerinizdeki etkileri azalmaya başlayacak. Diğer yandan perspektif becerisini kazanabilmek yani bakış açısını artık otomatik bir şekilde değiştirebilmek pratikle gelişecek bir beceri. O yüzden sadece bu videoyu izlemek tek başına bir yarar sağlamayacak. Bunun pratiğini yapmanız da gerekiyor. Şunu da hatırlatmak istiyorum. Herkes zaten kendi algısında hapsolmuş durumda. Bu insan doğasının bir parçası. Bundan kurtulabilmek, bunu tamamen ortadan kaldırabilmek, stresi kökten yok edebilmek mümkün olan bir şey değil. Ama bu teknikleri uyguladıkça şunu göreceksiniz ki mümkün olan şey stresinizi yönetebilmek, sizin üzerinizdeki etkisini azaltabilmek, en son ihtimal aslında bu durumlara tahammül edebilmek. Videoyu sonlandırmadan önce şunu söylemek istiyorum. Bu videonun içerisinde yer alan tekniği uygulayarak bana geri bildirimde bulunabilirsiniz yorumlarda. Bunun dışında eğer ki merak ettiğiniz herhangi bir konu varsa ya da çekmemi istediğiniz yine psikoloji alanı içerisinde kalmak kaydıyla tabii ki de bunlarla ilgili de önerilerinizi bekliyorum. Buraya kadar dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.